Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Daha önce hırka, patik ve atkısını anlattığımız pirinç modelli takımın bugün yeleğini anlatacağım. Yine bir yaşa uygun ölçülerde olacak. Bugün bu rengi kullanacağım. Orta kalınlıkta yine bir bebe ipi ve kullandığım şiş 4 numara. Evet, yeleğin arka kısmı için şişime 76 ilmek attım ve direkt model kurulumuyla başlıyoruz. İlk ve sondaki ilmekleri ben haraşo olarak örüyorum. Bunları dikişte kullanıyorum çünkü. Bir tane haraşo ördüm. 2 ters, 2 düz, 2 ters ve 2 düz olarak sıra sonuna kadar bütün ilmekleri bu şekilde öreceğiz. 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz ve sondaki ilmek haroşa olacak şekilde sırayı tamamlayalım. Evet arkadaşlar, birinci sırayı tamamladım. Şimdi örgümüzün hem ön yüzündeyiz hem ikinci sırayı öreceğiz. Yine ilk ilmeği haroşa olarak şişime aldım. Düzleri düz, tersleri ters olacak şekilde, yani ilmekler geldiği gibi sıra sonuna kadar bu şekilde öreceğiz. Sırayı tamamlayalım. Evet, ikinci sırayı da sona kadar geldim. Örgümün ters yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada terslerin üzerine düz ilmekler yer değiştiriyor. 2 tane ters ilmeğimin üzerine düz ilmek, 2 tane düz ilmeğimin üzerine de ters ilmek yaparak ilmeklerin yerlerini değiştiriyorum. Örnek kurulumu ters yüzde olduğu için ilmeklerin yer değiştirmesi de ters yüzde olacak. Ön yüzde ilmekler geldiği gibi arka yüzde yer değiştirecek. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Düzlerin üzerine ters, terslerin üzerine ikişer tane düz ilmek gelecek şekilde sıra sonuna kadar örelim. Evet, sırayı tamamladım ve örgünün ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi alıyorum. Ön yüzde ilmekler geldiği gibi sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Tersler ters, düzler düz olarak sırayı tamamlayalım. Evet arkadaşlar, sırayı tamamladım. Şu anda 2 tane pirinç karesi oluşmuş şekilde. Şöyle bakarsanız şurada 2 düz, üstünde de 2 tersimiz var. Yani 4 sıra örmüş olduk. Şimdi örgünün ters yüzünde 3. pirinç karesini yapacağız. Yine ilk ilmeğimi aldım. Arka yüzdeyiz ve ilmekler yer değiştirecek yine. Düzlerin üzerine ters örüyorum. Tersin üzerine de düz ilmek örerek ilmeklerin yerlerini değiştirmiş oluyoruz. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Evet, örgünün ön yüzündeyim. Aynı zamanda 6. sıramızı örüyoruz. İlk ilmeğimi aldım. Sıra sonuna kadar ilmekleri geldiği gibi örerek sırayı tamamlayalım. Evet arkadaşlar, sırayı tamamladım. Şu anda modelde 3 tane pirinç karesi oluştu. Şöyle 1, 2 ve 3. Bu karelerden birer birer saydığımızda hem düzleri hem tersleri sayıyoruz. Yanlışlık olmasın. Birer birer saydığımızda 45 tane kutucuk olacak şekilde öreceğiz. Ondan sonrasında yeleğin üst beden çalışması var. Saç örgüler ve haroşalarla devam edeceğiz.
45 kutucuk örelim. Ondan sonrasını birlikte çalışalım. Evet arkadaşlar, örgümü 45 kutucuk olacak şekilde ördüm. Örgümün ön yüzündeyim. Şişimizde 76 ilmeğimiz var. Bu sırada ilmeklerimizi 58 ilmeğe düşüreceğiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sırada 2 tane ters ilmeğim var. Onu birlikte örgümün ön tarafından kesiyorum. 2 tane düzü ördüm. Böyle aralıklı bir şekilde 58 ilmek olana kadar keselim. Yani toplamda 18 ilmek kesmiş olacağız. Bu sırayı 58 ilmeğimiz kalana kadar aralıklı bir şekilde keselim, tamamlayalım. Evet arkadaşlar, ilmeklerimi kestim. Şu an örgümün arka yüzündeyim ve şişimde 58 ilmeğim var. Burada üst beden için örnek kurulumu yapacağız. Kenarda ilk 7 ilmeğimi haroşa olarak öreceğim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ve 2 3 4 5 6 ve 7 ilmek haroşa ördüm. Burada bir tane ters örüyorum, bir tane düz, 6 tane ters ilmek. 1 2 3 4 5 6. Bir tane düz örüp bir tane ters örüyorum. 7 ilmek haroşa. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek haroşa ördüm. Yine bir tane ters, bir tane düz, 6 ilmek ters örgü. 2 3 4 5 6, bir tane düz, bir tane ters, 7 ilmek haroşa. 1 2 3 4 5 6 7. Bir tane ters, bir tane düz, 6 tane ters. 2 3 4 5 ve 6. Yine bir tane düz örüp bir tane ters örüyorum. Kalan 7 ilmeğim haroşa. Evet, örnek kurulumunu yaptık. Örgünün ön yüzündeyim. Burada ilmekleri geldiği gibi öreceğiz. İlk 7 ilmeğim yine haroşa olacak. Burada örnekler nasıl geldiyse o şekilde sıra sonuna kadar tamamlayacağız. Sıramızı tamamlayalım. Evet arkadaşlar, sıra sonuna geldim. Gördüğünüz gibi burada kenarda haroşa dişimiz bir sıra oluştu. Bunu 3'e tamamlayacağız. 2 sıra daha haroşa dişi olana kadar ilmekleri ön ve arka yüzde geldiği gibi örerek burayı 3 diş haroşaya tamamlayalım. Ondan sonra burgularımız olacak. Orayı birlikte yapalım.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şöyle yakından göstereyim. 1, 2 ve 3 diş olacak şekilde ilmeklerimi ön ve arkada geldiği gibi ördüm. Ve şimdi bu sırada örgümün ön yüzündeyim. Bu sırada burgularımızı yapacağız. İlk 7 ilmeğimi, kenardaki ilk 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. İlk ilmeğimi aldım. Bir düz, bir ters. Bu aradaki 6 tane düz ilmeğimi yer değiştirerek, ben böyle bir aparat kullanıyorum ama illa bu olacak diye bir şey yok. Yün iğnesi kullanabilirsiniz veya ikinci bir şiş kullanabilirsiniz. 6 düz ilmeğim vardı. 3 tanesini aparatıma aktarıyorum. Ön tarafta duruyor. Ben diğer şişimdeki 3 ilmeğimi örüyorum. Aparattaki ilmekleri aktardım. Onları da düz olarak örüyorum. İlk burgumuzu yapmış olduk. Sıradaki bir tane ters, bir tane düz ve arada 7 ilmek haroşam var. Onu örüyorum. Bir düz, bir ters. İkinci burgu yapacağım yere geldim. 6 tane düz ilmeğim. 3 tanesini aparata alıyorum. Ön tarafta ve diğer 3 ilmeğimi örüyorum. Aparattaki ilmeklerimi aktardım. Onları da düz olarak örüyorum. Bir ters, bir düz, arada 7 ilmek haroşa, bir düz, bir ters ve üçüncü burgu yapacağım yere geldim. 6 ilmeğim, yine 3 ilmeğimi aparata aldım. Diğer 3 ilmeği düz olarak örüp aparattaki ilmekleri aktarıyorum. Onları da düz olarak örüyorum ve üçüncü burguyu da yapmış olduk. Bir ters, bir düz, kenarda 7 ilmek haroşayı da örerek sırayı tamamladım. Evet, gördüğünüz gibi 3 tane burgumuzu yapmış olduk. Örgünün arka yüzünde yine ilmekler geldiği gibi haroşalar haroşa, düz ilmekler düz ve ters ilmekler ters olarak sıra sonuna kadar öreceğiz. Bu sırayı bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar, sırayı tamamladım ve örgünün ön yüzündeyim. Gördüğünüz gibi ilk burgularımızı yapmış olduk. Bundan sonrasında bu işlem tekrar edecek. Yani her 3 sıra haroşada burgu yapacağız. Bunu da kol boyumuz 28 sıra haroşa olana kadar, bu kenardan saydığımızda 28 sıra haroşa sırası olana kadar bu işlemi tekrar edeceğiz. Kol boyunu tamamlayalım. Ondan sonrasında yeleğin ön parçalarını birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, yeleğin üst kısmını 28 sıra haroşa olacak şekilde ördüm. Ve yeleğin arka kısmı tamamlanmış oldu. Bunu şişimde bekletiyorum. Şişime 45 ilmek attım. Yeleğimizin sol ön parçası arkadaşlar. Hemen örnek kurulumuyla başlıyoruz. İlk ilmeğimi ilk sıra olduğu için haroşa olarak örüyorum ve 2 ters 2 düz şeklinde sıra sonunda 10 ilmek kalana kadar pirinç modelini kuralım. Evet, son 10 ilmeğim
ve 10 ilmeği de haroşa olarak sırayı tamamlıyorum. Evet, örgümün ön yüzündeyim. İlk 10 ilmeği haroşa olarak, bunlar ön pat, yeleğin ön patları. On ilmek haroşa olarak ördüm ve pirinç modelini 2 ters 2 düz örerek sırayı tamamlayalım. Evet arkadaşlar, sıra sonuna geldim. Bir adet pirinç karemiz oluştu. Burada 10 ilmek haroşamız, düğme ilik pat yerimiz için, geri kalan ilmekler ise 2 ters 2 düz pirinç olarak devam edecek. Arka bedende yaptığımız 45 kutucuğu aynı ölçüde ön bedende de yapacağız. Bu kısmı bir tamamlayalım. Kola kadar bir 45 kutucuk örelim. Ondan sonrasında yeleğin üst beden çalışmasının modelini kuralım. Evet arkadaşlar, yeleğimizin ön parçasının pirinç model kısmı da arka beden ölçüsünde, yani 45 kutucuk pirinç olacak şekilde tamamladım. Gördüğünüz gibi 10 haroşa olan kısım düğme ilik pat yerimiz. 45 ilmeğimiz var şişimizde. 35 ilmeğe düşüreceğiz. Yine örgümüzün ön yüzündeyiz. Burada da ilmek eksiltmelerimiz olacak. 45 olan ilmeklerimizi 35 ilmeğe düşüreceğiz ama 10 ilmek haroşadan kesinti yapmıyoruz. Pirinç bölümünden kesinti yapacağız. Onun için 10 ilmek haroşayı örüyoruz. Orada ilmek eksiltmeyeceğiz. Evet, şimdi pirinç bölümünden 10 tane ilmek keserek 35 ilmeğe düşürmüş olacağız ön parçayı. Evet arkadaşlar, şişimde 35 ilmeğim var. 10 ilmek kesinti yaptım. Şimdi örgümün ters yüzünden yeleğin üst modelini birlikte kuracağız. Kenardan ilk 7 ilmeği haroşa olarak örüyorum. İlk ilmeğimi aldım. 2 3 4 5 6 ve 7. Burada bir ilmeği ters örüyorum. Bir ilmek düz, 6 ilmek ters örüyorum. 2 3 4 5 6 ilmek ters ördüm. Bir ilmek düz, bir ilmek ters, 7 ilmek haroşa. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bir ilmek ters örüyorum. Kalan 10 ilmeğim ilk pat yerimdeki haroşa ilmekler, haroşa örerek sırayı tamamlıyorum. Evet arkadaşlar, örneğin ilk kurulumunu yaptık. Şu an örgünün ön yüzündeyim. Aynı zamanda burada 2 adet de ilik açacağız. 10 ilmek haroşa ördüğümüz pat yerinde 2 adet iliğimiz olacak. Şimdi burada ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğim haroşa. 2 ilmeği birlikte örüyorum ve şişime ipimi doladım. 4 ilmek haroşa öreceğim. 2 iliğin arasında 4 ilmek olacak.
1 2 3 4. Yine ipimi doladım. 2 ilmeği birlikte ördüm ve ikinci iliğimi de açmış oldum. Şimdi model kurduğumuz yerdeyiz. Burada bir ilmek düz, 7 ilmek haroşa, 3 4 5 6 7, bir düz, bir ters, saç örgüsü için yaptığımız 6 ilmek düz örgümüz var. Onu örüyoruz. 2 3 4 5 6, bir ilmek ters, bir ilmek düz, kenarda 7 ilmek haroşa örerek sırayı tamamlıyoruz. Gördüğünüz gibi kenarda bir sıra haroşa dişimiz oluştu. Yine buradaki burguları da kenarda 3 sıra haroşa dişi olunca ilk burgumuzu yapmış olacağız. Şimdi arkayı dönüyoruz. Örgünün arka yüzünde ilmekler geldiği gibi haroşalar haroşa, düzler düz, tersler ters olacak şekilde bu sırayı da tamamlayalım. Evet, şu an kenarda 2 diş haroşa oluştu. Bunu 3'e tamamlayalım. Bir sıra daha gideceğiz ve ön yüze geleceğiz. Ondan sonra ilk burguyu yapacağız arkadaşlar. Bir sıra gidip gelelim. Evet, bir sıra daha gidip geldim. Şu an 1 2 ve 3 diş haroşa oluştu. Şimdi ilk burgumuzu yapacağız. 10 tane haroşayı örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Burada bir ilmek düz vardı. 7 ilmek haroşayı örüyorum. Bir düz, bir ters ve burgu için yapacağımız 6 ilmek düz örgü yerine geldim. Bunun için ilk 3 ilmeğimi aparata alıyorum. Aparat örgünün ön yüzünde ve ben 3 ilmeği örüyorum. Aparattaki ilmekleri taktım. Onları da düz örgü olarak örüyorum. Burgunun hemen kenarındaki ters örgü, bir tane düz ve 7 ilmek haroşayı örerek sırayı tamamladım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ilk burguyu yaptık. Yine arka bedende yaptığımız gibi kenardan saydığımızda 3 diş haroşa sırası arayla burgularımızı yapacağız. Aynı zamanda burada ikişer tane daha iliklerimiz açılacak. Yani toplamda 6 ilik açmış olacağız. İlk iliklerimizi birlikte açmıştık. 8 sıra arayla 2 defa daha ilik açacağız. Yaka kısmına kadar da şu orta kısımdan sayarsak, ortadaki 7 ilmek haroşadan sayarsak 19 sıraya denk gelecek şekilde, burası 19 sıra olacak şekilde bir örelim. Ondan sonra yaka kesim çalışmamız var. Yakayı keselim. Evet arkadaşlar, yaka kesimini yapacağım yere kadar örgümü tamamladım. 2 4 ve 6 tane iliğimizi 8 sıra haroşa arasıyla açtım. Şu aradaki haroşaları saydığımızda da 19 sıra haroşamız olacaktı. Şimdi örgümün ön yüzündeyim ve yaka kesimini birlikte yapalım. İlk başta 10 ilmek, pat yerindeki 10 ilmek haroşayı kesiyoruz.
örerek ve üzerinden atlatarak kesim yapıyoruz. Evet, 10 ilmek kestim. Diğer ilmekleri geldiği gibi sıra sonuna kadar örerek sırayı tamamlayalım. Sırayı tamamladım. Evet, örgünün arka yüzündeyim. Yine ilmekler geldiği gibi örülerek sıra sonuna kadar tamamlanacak. Evet, sırayı tamamladık. Şimdi ikinci kesimde 3 ilmek keseceğiz. İlk ilmeği birlikte örerek kestim. İkinci ilmeği ördüm ve üzerinden atlattım. Yine üçüncü ilmeği de örerek üzerinden atlattım. Sıra sonuna kadar ilmekler geldiği gibi örerek sırayı tamamlayalım. Arka yüzde ilmekleri örerek sıra sonuna kadar gelelim. Evet, örgünün ön yüzündeyim ve üçüncü kez kesim yapacağız. İlk 2 ilmeği yine birlikte örerek kesim yaptım. İkinci ilmeğimi ördüm ve üçüncü ilmeği de ördüm, üzerinden atlattım. 3 ilmek daha kestim. Aynı zamanda burada burgu yapacağız. Aparatıma 3 ilmek aldım. İlmekleri yer değiştirerek burgumu yapıyorum. Diğer ilmekleri de örüp sırayı tamamlıyorum. Arka yüzde yine ilmekler geldiği gibi evet, ön yüzdeyim. Şimdi bir ilmek keseceğim. 2 ilmeği birlikte örerek bir ilmek kestim. Sıra sonuna kadar
ilmeklerimizi örüp tamamlayalım. Arka yüzde ilmekleri örüp sıra sonuna kadar gelelim. Evet, son kez bir ilmek keseceğim ve kesimlerimiz bitiyor. 2 ilmeği birlikte ördüm ve son kez bir kesim yaptım. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi geldiği gibi örüp tamamlayalım. Arka sırayı örüyorum. Sıra sonuna kadar örelim. Evet arkadaşlar, kesimlerimiz tamam. Yaka için gördüğünüz gibi yuvarlak bir şekilde ortaya çıktı. Şimdi kenardan, kol kenarından saydığımızda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Burayı 28 sıraya tamamlayacağız. 28 sıra haroşa olana kadar 4 sıra daha gidip gelelim. Evet arkadaşlar, 28 sıra ördüm ve yeleğin tek ön parçası bitti. Şimdi diğer ön parçayı da aynı şekilde örerek hazırlayalım. 45 ilmek atacağız. Onda direkt 10 tane haroşayla örnek kurulumuna başlayacağız. Şurası bizim başlangıç yerimiz. Burada pirinçle başlamıştık. Diğer parçada da 10 ilmek haroşa, 2 ters 2 düz pirinç modelini uygulayarak başlayacağız. Yine 45 tane kutucuk yapacağız. Dilerseniz 45 tane kutucuk yapalım. Üst model kurulumuna kadar gelelim. Üst modeli birlikte kuralım. Evet arkadaşlar, diğer parçayı da 45 ilmekle başladım. 45 adette pirinç kutusu olacak şekilde ördüm. Şu an örgümün ön yüzündeyim ve 10 ilmek eksiltme yapacağız. Diğer parçada yaptığımız gibi bu kenarda iltpat yerimiz olan 10 ilmek haroşanın dışındaki pirinç modelinden 10 ilmek eksiltme yaparak 35 ilmeğe düşüreceğiz. Evet, şu pat yerindeki 10 ilmek haroşanın haricindeki ilmeklerden 10 ilmek eksilterek 35 ilmeğe düşürelim ve sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıra sonuna kadar geldim ve şişimde şu an 35 ilmeğim var. Örgümü ters çeviriyorum. Arka yüzündeyim. Burada örnek kurulumu yapacağız. İlk pat yerimizdeki 10 ilmek haroşayı örüyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek haroşayı ördüm. Yanındaki ilmeği bir tane ters, 7 ilmek haroşa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 ilmek haroşa ördüm. Bir tane ters, bir tane düz, 6 ilmek
burgu yerindeki düz örgüm, 2 4 5 ve alt, bir tane düz, bir tane ters ilmek ördüm. Kalan 7 ilmeğimi de haroşa olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Örgünün ön yüzündeyim. 7 ilmek haroşa örüyorum. Kol kenarındaki haroşalar. Bir tane düz, bir tane ters, 6 ilmek düz örgü. Bir tane ters, bir tane düz, 7 ilmek haroşa, bir tane düz ve 10 tane ilik pat yerimdeki haroşa ilmeklerini örerek sırayı tamamlıyorum. Evet, örneğin kurulumunu yaptık. Yine bu kenardan saydığımızda 3 diş haroşa olunca ilk burgumuzu yapacağız. Burayı 3 dişe tamamlayalım. Önde ve arkada ilmekler geldiği gibi düzler düz, tersler ters ve haroşalar haroşa olacak şekilde 3 sıra olana kadar örgümüzü örelim. İlk burgumuzu yapalım. Evet, 3 diş haroşa olana kadar ördüm. Şimdi ilk burgumuzu yapalım. Haroşaları örüyorum. Bir düz, bir ters ilmekleri ördüm ve 6 ilmeğime geldim. İlk 3 ilmeği aparata aldım. Diğer 3 ilmeğimi örüyorum. İlmekleri yer değiştirerek ilk burgumuzu yapmış olduk. Diğer ilmekleri de geldiği gibi örerek sırayı tamamlayalım. Evet arkadaşlar, bu parçanın da ilk burgusunu yaptık. Diğer ön parçada yaptığımız işlemin aynısını bunda da yapalım ve omuz bitimine kadar gelelim arkadaşlar. Şöyle 19 haroşadan sonra ilk başta 10 ilmek birden kesiyoruz. Sonra 2 defa 3 2 defa da birer ilmek keserek yaka oyuntumuzu yapıyoruz. Sonrasında 28, bu kenar kol kısmını saydığımızda 28 sıra haroşa olana kadar örüyoruz ve ön parçayı tamamlamış oluyoruz. Aynı şekilde bu parçayı da yapalım, örelim arkadaşlar, bitirelim omuza kadar. Ön ve arka bedenleri birbirine birleştireceğiz ve yaka çalışmamıza başlayacağız. Evet arkadaşlar, ön parçanın diğer kısmını da ördüm ve bitirdim. Şimdi artık ön ve arka parçayı birbirine birleştireceğiz. İlk açtığımız değil de sonradan ördüğümüz diğer parçayı ilk önce birleştireceğiz. Şöyle arka ve ön parçayı üst üste getiriyoruz. Şu şekilde arkaya gelecek şekilde çevirdim. Örgülerin ön yüzleri birbirini görecek şekilde üst üste getiriyorum. Yine örerek kesme tekniğiyle omuzları kapatacağız. Her iki şişten de ilk ilmekleri
örerek alacağım. Biraz zor olacak ama iki ilmeği birlikte örüyorum ve üzerinden atlatıyorum. Bir öndeki şişten, bir arkadaki şişten iki ilmeği birlikte örüp üzerinden atlatıyorum. Evet, bütün ilmekleri örerek ve üzerinden atlatarak kapattım ve aradaki yaka ilmeklerimizi diğer omuz ilmeklerine kadar, yani burada 17 ilmek kalana kadar kesiyoruz arkadaşlar, kapatıyoruz. Evet, yaka ilmeklerini kestim. Şu an 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 ilmeğim var şişimde. Diğer ön parçayı alıyorum. Yine aynı şekilde arkadaşlar, ön yüzler birbirini görecek şekilde üst üste getirip kapatıyorum ve bu omuzu da örerek birleştireceğim. Evet. Yine bütün ilmekleri örerek kapatacağız.
Evet arkadaşlar, omuzları birleştirdik. Şöyle gördüğünüz gibi gayet temiz ve şık bir görüntü oluşuyor. Şimdi yaka ilmeklerini çıkaracağız. Yeleğimizin şu şekilde iç kısmından yuntığımızın yardımıyla ipimi alıyorum ve şu 10 ilmek haroşadan sonraki düz ilmek hizasından ilk ilmeğimi çıkarıyorum. Bu şekilde diğer ön parçanın 10 ilmek pat yerine kadar yakamızdan ilmek çıkaracağız. Arkadaşlar bu şekilde yakayı dolanarak şuradaki diğer ilk pat yerimizin düz ilmek hizasına kadar buraya kadar ilmekleri çıkaralım, şişimizde toplayalım. Evet arkadaşlar, yaka ilmeklerin tamamını çıkarttım ve şu an şişimde 70 ilmeğim var. Birkaç ilmek eksik fazla fark etmiyor. Sadece çift sayı olması önemli, çünkü yakada da pirinç modelini uygulayacağız. Sıranın başındaki ve sonundaki ilmeklerimiz haroşa olarak devam edecek. Ortadaki ilmeklerimiz 2 ters 2 düz pirinç modelini uygulayacağız. Ne kadar öreceğiz? 11 pirinç kutucuğu olacak şekilde yakamızı örelim ve ilmeklerin tamamını ters yüzünden kapatalım. Sonrasında yan dikişlerimizi yapalım. 6 adet düğmemiz var. Ben inci düğme kullanıyorum. Düğmelerini dikelim. Yeleğimin son haliyle görüşelim. Evet arkadaşlar, yeleğimi bitirdim. Düğmelerini diktim. Kenar dikişlerini yaptım. Son haliyle gördüğünüz gibi çok şık bir model çalışmış olduk. Ölçü vermem gerekirse hemen bir ölçü vereyim. 27 santim eninde, şöyle 34 santim boyunda hatta 1,5 yaşa uygun bir kalıpta yelek çalışmış olduk. Beğendiyseniz arkadaşlar abone olup yorum yaparak destek olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.